Merhabalar. Bugün de hayallerin gücüyle ilgili sohbet edelim biraz. Her şey hayallerin gücüyle gerçekleşir. Şu an siz buzdolabınızın kapağını açtığınız zaman içinde zeytin, peynir, yiyecekler var. Bir zamanlar birilerinin zihninin idealiydi o zeytin ve fabrikasını açtı ve kitlelere ulaştı. Bir zamanlar birinin zihnindeki idealdi o peynir ve fabrikasını açtı, kitlelere ulaştırdı. Yani onların zihnindeki idealler, bugün bizler onlarla besleniyoruz. Evinizde oturduğunuz koltuk bir zamanlar birilerinin idealiydi ve siz o koltukta oturuyorsunuz. Ya da elinizdeki telefon bir zamanlar birilerinin idealiydi ve ifade ettiler, kitlelere ulaştı ve biz onları kullanıyoruz ve bunlardan besleniyoruz. Bugün de zihnimizde tuttuğumuz hayallerin idealleri ile ilgili sohbet etmek istiyorum. Bir zamanlar arkadaşımla otururduk, sohbet ederdik. Hep bana sorunlarını böyle paylaşır, anlatırdı. Annesiyle ilgili sıkıntıları vardı, sorunları vardı. Babasını kaybettikten sonra annesi daha cimrileştiğini, bir sürü kiralar aldığını ama hiç destek çıkmadığını söylerdi. Annem çok değişti, çok cimri oldu. Ben eşimle zorluk yaşıyorum. Bir tek bize işte bir tane ev verdi ve kira ödemiyoruz sadece. Orada rahatız ama yeni de işe başladım. Sürekli de sıkıntı yaşıyoruz biz diye böyle eşi de çalışıyor ve işe gidip gelirken de zorluk çektiğini hep anlatırdı. Daha sonra annesiyle olan o direncini fark ettiğimde annesinin de annesinden babasından öyle öğrendiğini ve aslında kızını çok sevdiğini ama sen ona direnç gösterdiğin için, annem böyle dediğin için bunları deneyimleyip yaşıyorsun diye böyle ona sürekli pozitif sohbetler yapardık. Bir gün dedi ki, evet ya dedi, annemle olan direncimi fark ettim, kızgınlığımı, öfkemi fark ettim ve ben onu artık değiştiriyorum. Annemi böyle işte sevmeye başladım. Annemle olan ilişkimi düzeltmeye başladım. Zihnimde bu idealleri tutmaya başladım ve ben senin dediğin gibi annemi sevgiyle ona sürekli huzur seninle olsun, sevgi seninle olsun diye bu enerjileri yolluyorum demişti. Ve annesinin de bir gün onu aradığını, çok güzel konuştuğunu, çok şaşırdığını söylemişti. Ama sürekli devam etti o idealine. Annesiyle olan o bağındaki o kızgınlık, öfke gibi şeyi bilincinden çıkarıp attı. Değişim dönüşüm geçirdi. Daha sonra da annesiyle birlikte tatillere gittiğinde annesinin masrafları karşıladığını, bütün ihtiyaçları karşıladığını fark etti. Ve bana telefon açmıştı. Dedi ki, annem çok değişti, inanamıyorum. Ben zihnimde bunu yaratıyormuşum, bunu fark ettin, teşekkür ederim diye telefon etmişti bana. Yine bir araya geldiğimizde sohbet ediyorduk. Dedi ki, ya olmuyor, otobüslerle gidip geliyoruz. İşe sürekli otobüslerle gidip geldiğimiz için de sıkıntı yaşıyoruz. Hem benim yerim ters hem eşimin işi ters. Beni getiriyor, tekrar oradan dönüyor. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İşte bir kısım para biriktirdik. Araba alacağız işte, kredi çekip diye öyle düşünüyoruz. Ben de ona demiştim ki koşulları düşünme. Arabayı alacak koşulları aklından çıkar. Onu oluşturacak koşulları aklından çıkardığın zaman sadece arabaya odaklan. Hangi marka ya da ne istiyorsan, hangi arabayı istiyorsan ona odaklan. Sadece onu idealinde tut, onu canlandır. Annende yaptığın gibi. Nasıl o bağımlılıklardan serbest bıraktın enerjiyi, şimdi de arabayla ilgili nasıl olur, para nereden gelir, çok çalışmam gerekir, bu mümkün değil gibi bağımlılıklarını bırak, serbest enerjiyi bırak ki o enerji rahat aksın. Sen de idealinde arabayı tut dediğimde yine beni dinlemişti ve arzuladığı arabayı
zihninde ideali tutup ifade edip canlandırmıştı. Ne yapıyorsun diye sohbetlerimizde. Her gün arabayla geziyoruz. Eşim beni iş yerine bırakıyor. Sonra gidiyor kendi iş yerine. Akşam geliyor beni alıyor. Tekrar evimize gidiyoruz. Böyle zihnimde canlandırıyorum. Hatta bir tane araba anahtarı buldum bir yerden. Bir tanıdığımdan, masamın üstünde sanki benim arabammış gibi. Arada da iş yerinin camından bakıyorum. Basıyorum arabama, kapısı açılıyor ve ben öyle onları zihnimde canlandırıyorum. O idealleri ifade ediyorum ve tutuyorum. O arabayla eşimle birlikte seyahatlere gittiğimi, gezmelere gittiğimi zihnimde canlandırıyorum. Ama gerçekten de bu bedenimde böyle bir rahatlık, hafiflik hissediyorum. Ağırlığın kalktığını hissediyorum. Sürekli arabamızla beni iş yerine bırakıyor. Sonra kendisi gidiyor, buluşuyoruz ve hep arabamla gezdiğimi idealimde tutuyorum ve canlandırıyorum. Bunu hissediyorum diyordu. Sonra aradan zaman geçiyor. Yine bana telefon açıyor. Aynen şunu söylüyor. Dilek, inanamıyorum. Şu anda eşimle birlikte bankadayız. Bankanın önündeyiz. Ve biz bankada bir kısım paramız vardı. Araba almak için, kredi çekmek için geldik. Ama tam biz kredi işlemleri için hazırlık yaparken görevliyle konuşurken bankadaki annem telefonu açtı. Ne yapıyorsun kızım? Müsait misin? Yok anne, müsait değilim. Şu an bankadayım ve bankada ben kredi işlemi için arabaya kredi çekmek için işlemler yapıyorum dedim anneme. Annem de bana dedi ki, kızım olur mu öyle şey? Senin bir sürü paran varken sen gidip kredi mi çektin? Hayır, hemen iptal et. Hemen al eşini buraya gel. Ben size gerekli neyse arabanın ödemesi hemen hazırlıyorum. Bankayı arıyorum, parayı hazırlıyorum. Hemen çıkın buraya gelin dedi. Annem bana bunları söyledi. Şok oldum. Biz şu anda iptal ettik. Şimdi taksideyiz. Annemin yanına gidiyoruz. Ve annem bize ödeme yapıp arabayı alacak. Dilek, bu inanılmaz bir şey ki annem için ne kadar yargılayıcı, kızgın, öfkeli şeyler söylüyordum. Annemin yaptıklarına bak. Ve ben buna inanamıyorum. Bu bir mucize ki aslında o hayalinde o ideali tuttuğu için bütün enerji serbest aktığı için onu oluşturacak koşullar gerçekleşmişti ve çok sevincini paylaştı. Tabii ben de çok sevindim. Beni aradığında, paylaştığında ben de çok mutlu oldum. Sonra gidip annesiyle buluşup araba işlemleriyle ilgili gereken evrakları hazırlama yoluna gittiler. Ve ben burada anlatmak istediğim şey, biz bir ideali zihnimizde tuttuğumuz zaman, canlandırdığımız zaman o hormonları salgılarız ve o hormonlar da bütün evrene yayılır ve yayıldığında da onu oluşturacak koşulları bize getirir. Şimdi siz bana diyebilirsin ki, onun şanslıydı, onun annesi ona yardımcı olmuştu diyebilirsiniz. Ben de size diyebilirim ki siz de çok şanslısınız. Çünkü sizin özünüz var. Siz özünüzün huzuruna hangi ideali ifade ederseniz, hangi ideali getirirseniz özünüz onu oluşturacak bütün koşulları size yaratır ve gerçekleştirir. Varlığım varlığımdır. Teşekkür ederim.